Herkese merhabalar efendim. Şimdi herkes 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek tutulma için iyi mi, kötü mü diye soruyor değil mi? İtiraf edin, siz de merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Hadi gelin bakalım neler olacak. Evet, bu tutulma seni neden bu kadar tetikte hissettiriyor? Neden sanki her an böyle bir şey kopacakmış gibi içten içe bir huzursuzluk var? Bunları hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Hepiniz için düşündüm, merak etmeyin. Çünkü bu bir halkalı güneş tutulması. Ne oluyor Gökçe Hanım diyeceksiniz, yani güneşin içine, tutulmanın içine halka girdi, eyvah. Bir panik. Hayır, sakin. Şimdi gökyüzünde güneş tamamen kaybolmayacak. Ay araya girse de tam örtemiyor. Yani ortası kararıyor ve sadece kenarları parlıyor. Dışarıdan hala ışık var gibi ama merkezde bir eksiklik hissi hakim. Hayatta da tam olarak zaten bunu yaşamıyor muyuz Allah aşkına, söylesenize. Yani her şey yolunda gibi ama içinde böyle bir şeyler eksik dediğimiz ne varsa işte bu tutulma tam da oraya dokunuyor. Parlayan kabuklar duruyor da merkezdeki boşluk artık saklanamıyor bu sefer. Evet, Kova burcunda ve Güney Ay düğümü yönünde gerçekleşen bu tutulma sana ne diyecek biliyor musun? Sabret demeyecek, bekle demeyecek, idare et hele hiç demeyecek. Ne diyor biliyor musun? Görmezden geldiğin, üzerine inşa ettiğin o eski sistemlerle artık yüzleş diyor. Çünkü halkalı tutulmalar böyle yarım kalanları, sonra bakarım, hallederim dediğin işte o miadı dolmuş meseleleri var ya, tamamen görünür kılacak. Şimdi bu bir felaket anlatısı olmayacak elbette. Biraz böyle hızlı bir giriş olmuş olabilir. Ama bu bir eşik diyelim mi buna? Kesinlikle çok doğru bir tanım. Hani bazı anlar vardır, böyle yaşadığın anda anlarsın değil mi? Buradan sonra böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dersin ya. İşte o hissin eşindeyiz. Tam olarak karşılığı bu. Şimdi bu halkalı güneş tutulması hayatında hangi eksikliği görünür kılıyor? Hangi böyle mış gibiler, miş gibi düzenleri artık taşıyamaz hale getiriyor? İşte bu videoda bunları çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Eğer son zamanlarda böyle bir şeyler değişmek zorunda ama hani adını bir türlü koyamıyorum diyorsan, işte bu 15 dakikanın sonunda o sorunun cevabını gerçekten söz veriyorum netleştireceğiz. Hazır mısın? Hadi başlıyoruz. Bu arada bu videoda şöyle belirteyim hemen ilk başta. Şimdi burç burç kimleri nasıl etkileyeceğini uzun uzun anlatmayacağım. Bak, burada bir kere ki anlaşalım. Ama ben Gökçe Hanım çok merak ediyorum. Atıyorum mesela. Koç burcuyum, yükselenim ikizler. Beni bu hafta nasıl bir şey bekliyor diye merak ediyorsan o zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Kanalıma geliyorsun, bak seni de fazla yormuyorum. Buraya linkini bırakıyorum, tamam mı? 16-22 Şubat haftalık burç yorumum var biliyorsunuz. 12 burcu A'dan Z'ye anlattım. Merak ediyorsan bir kez daha tekrarlıyorum. Linkini buraya bırakıyorum. Bu videodan izleyebilirsin. Daha detaylı bilgiye sahip olabilirsin. Evet, şimdi biz kaldık yine halkalı güneş tutulmasının bizim hayatımıza nasıl etkileri olacağına. Geri dönelim. Şimdi bu tutulma neyi temsil ediyor? Önce bununla başlamamız lazım. Şimdi mevzuyu biraz daha derinleştirelim mi? Tabii ki derinleştirelim. Çünkü normalde güneş tutulması dediğimiz şey senin yönünle ve kimliğinle ilgilidir değil mi? Artık bunu biliyoruz. Ben kimim, nereye gidiyorum sorusunu sordurur. Alışık olduğumuzdan tabii ki çok daha farklı bir dille konuşuyor. Şimdi o dili çözeceğiz beraber. Bakalım bize neler söylüyor. Şimdi bir güzel örnekle devam edelim. Restorana gidersin, önüne böyle şahane bir sunumla koskoca bir tabak gelir değil mi? Görseli kusursuzdur. Her şey böyle yerli yerinde görünür. Bir güzel yersin ama böyle doymadığını hissedersin. Ya bir şey böyle eksiktir değil mi? İşte bu tutulmada böyle tam olarak hayatında o tadı eksik hissi sana anlatıyor. Var ama yetmiyor. Bak, güzel oldu. Çok net anlattım değil mi? Şimdi dışarıdan bakınca belki her şey yolunda. Evet, bir işin vardır. Sosyal statün gayet güzel yerindedir. İmajın çok sağlamdır. Yani halka parlıyordur da o Kova burcunun o düzgün ve ideal görünen kabuğu duruyor. Yani gel gelelim o halkanın tam ortasına. Yine geldik o orta noktaya. İşte orası karanlık, orası boş. Orası seni geceleri aslında uyutmayan o ideal görüntünün altına gizlediğin yer diyebiliriz. Çok net bir şekilde. Şimdi bu halkalı tutulma aslında tamamlanamayan döngülerinde bir alarmı, biliyor musun? Bitmeyen ama yürümeyen ilişkiler. Böyle sürekli ertelenen o hayati kararlar vardır ya hepimizin hayatında değil mi? Başlayıp da bir türlü cesaret edemediğimiz için hep yarım bıraktığımız hayatlar.
Ya da ne bileyim 3 yıldır böyle ayrılıp barıştığın, bir türlü böyle karar veremediğin, huzur bulamadığın, sürüncemede kaldığın bir ilişkin vardır. Ya da seni her gün tüketen ama şimdilik düzenin bozulmasın diyerek böyle katlandığın o iş tempon vardır, değil mi? İşte hepsi bu tutulmayla birlikte artık taşınamaz bir yük haline gelir. Peki şimdi bu tutulma sana ne diyecek? Ya da sana hangi soruyu sorduracak? Daha ne kadar idare edeceksin diyecek sana. Artık sadece varmış gibi yaparak o yolda yürüyemezsin. Ya o merkezdeki boşluğu gerçekliğinle dolduracaksın ya da o boşluğun böyle seni yavaş yavaş yutmasına izleyici kalacaksın. Seçim vaktindeyiz o zaman, değil mi? Karar tamamen senin. Peki şimdi neden? Evet, neden şimdi, değil mi? Neden geçen ay değildi de tam da bugünlerde bu kadar daralıyoruz? Tamam, hayatımda bir şeyler eksik ama neden şimdi böyle kucağıma pat diye düştü diyorsun, değil mi? Şimdi onu da anlatıyorum. Yaslan arkana şöyle, ben de bir yaslanayım. Evet, çünkü bu tutulma ruhunun böyle en derinindeki o erteleme düğmesine basıyor. Anlaştık mı? Halkalı tutulmaların o meşhur ateş çemberi bugüne kadar görmezden geldiğin ne varsa onu mercek altına alıp yakmaya başlar. Artık böyle hani niyet ettim, başladım, bir ara hallederim diyerek zaman kazanma şansın maalesef kalmadı. Bak, bu çok net bir cümle. Bunun altını çiziyorum. Evet, şimdiye kadar bir şekilde yürüdün. Evet, gayet güzel. Çünkü alışkanlıklar seni sırtında taşıdı, değil mi? Ama bu tutulma anında gökyüzündeki ışık o halka formuna girdiğinde senin o idare dönemini de resmen kapatıyor. Hayat o emniyet şeritlerini kaldırıyor ve ne yapıyor biliyor musun? Seni çok acımasızca o trafiğin ortasına atıveriyor. Ya evet. İşte yaşadığın o müthiş gerilim aslında şundan kaynaklanıyor. İçindeki eski senle o kapıda bekleyen o yeni hayat ne oluyor biliyor musun? Birbirine giriyor. Ya bir tarafın ne diyor biliyor musun? Eski tas, eski hamam, devam etmek istiyorum. Diğer tarafında diyor ki ya artık yeter. Bağırıyor, resmen bağırıyor böyle iç sesin. Ama bil ki iki dünyayı tabii ki aynı anda taşıyamazsın. Yani eski alışkanlıklarınla, o tozlu raflara kaldırmış olduğun korkularınla yeni bir gelecek sence kurabilir misin? Tabii ki kuramazsın. Bu bir ceza değil. Bak yine söylüyorum. Asla lütfen böyle algılanmasın. Bu sadece bizler için ne biliyor musunuz? Bir uyanış saati. Yani bir şey vaktinde yapmadığında hayat sana o saati en gürültülü haliyle vallahi de hatırlatır. İşte bu tutulma sana hadi biraz daha düşün demiyor. Tamam mı? Ne diyor biliyor musun? Çok net, tokat gibi vuruyor. Süren doldu, gerçeklerle yüzleş ve artık mümkünse de harekete geç diyor. İşte bu yüzden bu süreç senden sabır değil, çok net bir duruş bekliyor. Aslında hayatta böyle değil mi zaten? Her şeye karşı tavrımızı net bir şekilde belirlersek zaten yolumuzu çok rahatlıkla bulabiliriz. Artı bu süreçte daha da net olmamız gerekiyor. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Evet, bu tutulma hayatın neresine pençe atacak, değil mi? Bakın bunlar çok önemli. Tabii ki her yer aynı anda yakılıp yıkılmayacak, ya böyle bir şey yok. Ama hani evin içinde böyle bugün yarın tamir ederim deyip de geçtiğin o çatlak duvarlar var ya, işte bu tutulma tam da oraya baskı yapacak. Yani zayıf olan neresi varsa oraya baskı yapacak. Aman dikkat. Şimdi birincisi ilişkiler. Bak bu bazda ele alalım. Ama öyle mutlu mesut gidenler için değil, tamam mı bu söyleyeceklerim? Benim lafım o hani böyle ne tam içindeyimdir ne dışında dediğin böyle adı konmamış yılan hikayesine dönmüş bağlar vardır ya, onlar için sesleniyorum. İşte Kova burcundaki bu tutulma sana ne diyecek biliyor musun? Net olmayan suyun dibini göremezsin kardeşim. Güven vermeyen, seni özgürleştirmeyen o bağ ya o gün masaya yatıp netleşecek ya da belirsizlik seni öyle bir yoracak ki ya yeter artık deyip kapıyı maalesef sen çarpıp gideceksin. Şimdi ilişkilerden geçelim iş ve kariyere. Tabii ki bu kısımda çok önemli. Şimdi bu tutulma sana böyle istifayı bas demiyor. Şunu soruyor. Sen gerçekten bu geleceğin bir parçası mısın yoksa sadece böyle sabah alarmı çaldığı için mi uyanıyorsun? Özellikle böyle gitsem mi kalsam mı diye böyle yıllardır arafta bekleyenler var ya. İşte sizin için bu süreç biraz daha kaşıntılı geçebilir. Bu bir kriz değil tabii ki. Yine böyle yorumlamayalım da. Aslında sizin kendinize vermiş olduğun bir yön bulma çağrısı diye güzelce noktalayalım. Anlaştık mı? Geldik 3. kısma, para
para meselesi. Önemli bir konu tabii ki. Çok da önemli hatta. Şimdi burada mevzu sadece para kaybetmek değil, tamam mı? Plansızlık ve maalesef eski alışkanlıklar. Hani böyle günü kurtarırım, yarın bakarız dediğimiz o hallerimiz var ya, hepimiz yapmıyor muyuz bunu? Yani hepimiz yapıyoruz. İşte orada bir huzursuzluk başlayacak. Güney ay düğümü etkisindeki işte bu tutulma kontrolün sende olmadığı her yere böyle bir ding 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 spot ışığı tutacak. Sana şunu hatırlatacak. Güven dediğin şey sadece böyle o cüzdanındaki rakam değil. O kaynağı nasıl yönettiğin ve tabii ki yastığa başını nasıl koyduğun kısmıyla ilgilenecek. Ve geldik, bence bilmiyorum sizin için nasıldır ama en önemli kısma, 4. kısma, psikoloji. Sizin için önemli değil mi? Benim için gerçekten çok önemli. Belki de en çok burası can yakacak. Ay gerçekten. Sebepsiz bir yorgunluk, hiçbir şeye tahammülüm yok hissi. Bak bu bir çöküş değil. Bu senin uzun zamandır sırtında taşımış olduğun o hani vardır ya, aman ayıp olmasın, ay işte el alem ne der, komşu ne der, akraba ne der baskısı vardır ya. İşte bu yüklerinin artık belini bükmesi. Ya böyle devam edemezsin. Yani mümkünatı yok. Böyle hayat olmaz. Yaşam devam etmez. Çok net. Özüne dön diyorum. Yani özetle bu tutulma sağlam olanı her zaman olduğu gibi hayatta da öyle değil mi? Asla yıkmaz, yıkamaz. Zaten çürümüş olanları sarsar. Değil mi? Hayatta böyle. İşte hayatın neresi canını yakıyorsa, ki az önce de belirttim, orada bir yalanı yaşatıyorsun demektir. Artık o yalanı görmezden gelmek, deve kuşu gibi, hani o vardır ya öyle bir tabir, kafanı böyle kuma gömmek eskisi kadar maalesef kolay olmayacak. Yani yemeyecek. Ve bu tutulma tabii ki kimleri zorlayacak? Evet, şimdi eğri oturup doğru konuşalım mı? Biraz ciddileşeyim. Herkes işte şu burca piyango mu vuracak? Bu burcun sevgilisi mi dönecek diye bekliyor da işte bu tutulma öyle hani magazinde izlediğiniz bir şey değil yani. Magazinsel bir konu değil, tamam mı bu? Yani çok net söyleyelim, önemli bir şey. Bu tutulma senin kimliğine veya cüzdanına değil, senin karakterine, duruşuna bakacak. Yani mesele hangi burç olduğun değil ki burada. Senin olaylar karşısında nasıl bir insan oldun. Bakalım kimlerin uykusu kaçacak? Ben de merak ediyorum. Kimler bu süreçten böyle aslanlar gibi çıkacak? Lütfen yorumlar kısmında yazın, olur mu? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi birincisi, sabırsızlar. Bak bu kısım çok önemli. Vardır ya o sabırsızlar, kabına sığmayanlar. Yani böyle ay hemen olsuncular. Ben öyle diyorum sizlere. Hani bir şey istersin, daha dün söyledim, ya bugün niye olmadı diye böyle bir beklenti içine girersin ya. Ya da böyle dünyayı birbirine katarsın. İşte bu tutulma senin o sabrını, ay çok ciddi söylüyorum, çok fena test edecek. Sen daha ham olan meyveyi böyle dalından koparmaya çalışırsan elinde sadece ekşi bir tat kalır. Ya onun lezzetini alamazsın ki, çünkü ham daha olmadı, olgunlaşmadı. İşte bu dönemde acele eden hızlanmaz. Aksine ne olur? Kendi kararsızlığına dolanırsın, takılıp düşersin. Geldim şimdi ikinci kısma. Kararsızlar. Ay yani böyle arafta yaşayanlar vardır diye hiç sevmem. Ne tamamen bırakabilendir bu tipler, ya da tam anlamıyla böyle sahiplenemeyenlerdir. Yani çok net. Şimdi bir ayağın böyle kapının dışındadır. Diğeri de içeridedir. Ya o karar ver. Dışarıda mı duracaksın? İçeri mi gireceksin, değil mi? Böyle de kalsın. Şimdilik idare ederim diyorsun. Ya işte bu tutulma maalesef seni o konfor alanını başına yıkar. Çok net söylüyorum. Geldim üçüncü kısma. Yine en önemli kısım bence. Böyle ay yarım niyetliler vardır, biliyor musunuz? Şimdi zayıflamak istiyorum deyip aynı anda böyle hani İskender gömenler vardır ya, ay değişmek istiyorum deyip de böyle her gün aynı hatayı yapanlar vardır. İşte bu tutulma senin o istiyor gibi yapma halini de yemez. Suratına çarpar vallahi, tokat gibi. Şimdi özetle toparlayalım. Bu tutulma tabii ki senin canını yakmak için gelmiyor. Seni aşağı çeken, enerjini sömüren eski alışkanlıklarını test etmek için geliyor. Ve sana tabii ki şunu da soruyor. Sen bu kafayla, bu yarım yamalak hallerle daha ne kadar yol gidebileceğini sanıyorsun? Ya senden çok akıllı. Şimdi diyor karar ver. O aynayı mı kıracaksın? Yoksa gördüğün o kişiyi mi değiştireceksin? İşte size güzel bir soru. Karar sizin. Peki şimdi buraya kadar her şeyi güzelce anlattım değil mi? Bence de. Huzursuzuz. Evet, eksiklikler var. Araftayız dedik. Tamam da
Şimdi buraya kadar her şey güzel. Olumsuz yanlar, olumlular küçük de olsa anlattık. Peki ne yapacağız Gökçe Hanım diyeceksiniz. Evet. Şimdi bu süreci sağ salim atlatmamız için 3 tane altın kural söyleyeceğim. Bak beni dikkatlice dinle diyorum lütfen. Not al, döne döne bu videoyu izle, sevdiğine yakınına gönder. Şimdi birinci kısım. Sakin ama sakın gaza gelip acele karar alma diyorum. Tamam, bu birinci kısım. Çünkü bu tutulma seni böyle koşturmak için gelmedi. Seni hayatına böyle dışarıdan bir gözlemci gibi bakman için durdurmaya gel. Bak buralar çok önemli. Hemen istifayı basayım, İşte hemen bu ilişkiyi aman bitireyim, yeter sıkıldım demek gibi fevri hareketlerde bulunursan bak çok net söylüyorum, duvara toslarsın. Şimdilik sadece bu süreçte ne yapıyoruz? İzliyoruz, gözlemliyoruz, görüyoruz ve anlamaya çalışıyoruz. Anlaştık mı? Geldik ikinci kısma. Her şeyi aynı anda düzeltmeye çalışma. Ya bir dur, bir dinlen, bir nefes al. Neyi ne zaman yapacağına bir karar ver. Her şeyi atlama. Evin her yere dökülüyor olabilir. Dökülsün. İşin ayrı derttir, ilişkin ayrı derttir. Ay, hepsine birden böyle saldırsan ne olur biliyor musun? Yani bu tutulmanın altında kalırsın. Kova burcu evet strateji ister. Tek bir alanda dürüst ol. Tek bir konuyu netleştir. Bak inan bana, o zihinsel netlik böyle dalga dalga diğer her yeri de düzeltecek domino taşı gibi düşün, olur mu? Ve geldik üçüncü kısma. Şimdi net ol. Bak burası çok önemli. Net ol ama sessiz ol. Şimdi nasıl olacak bu Gökçe Hanım diyeceksin. Yani bir haksızlık varsa sesimi çıkarmayayım mı? İşte ne bileyim, kendimi savunmayayım mı? Bak bekle. Bak burası çok önemli. Netleşmek demek köprüleri yakmak, herkese böyle rest çekmek, sırtını dönüp gitmek değil ki. Yani bundan bunu mu anlıyorsunuz? Ne demek istediğini bil diyorum. Neyi artık taşıyamayacağını bil, fark et ve bu kararları kendi içinde mühürle. Bak bu çok önemli. Ve kısacası ne diyorum biliyor musun? Panik yok. Evet, dürüstlük var, netlik var. Acele yok. Kovanın o sakin mantığı var. Ya kendine güven. Gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecek. İnan bana, sen sadece karar ver ve net ol. Evet, özetle. 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek olan güneş tutulması hayatını başına yıkmaya gelmiyor. Bak sonunda da bir kez daha söylüyorum. Artık dikiş tutmayan, ruhuna gerçekten böyle dar gelen hiçbir şeyde sessiz sedasız sırtında taşımana da izin vermiyor. Bak yine seni düşünüyorum. O idare ederiz dediğin her şey Güney Ay düğümünün o temizleyici etkisiyle artık gün yüzüne çıkacak. Bu bir ceza değil. Bu aslında sana sunulmuş olan çok güzel bir özgürleşme şansı. Bu videoda umarım anlattıklarım senin bir yerlerine dokunmuştur. İçini biraz sızlattıysam bunun bir sebebi vardır değil mi? Çünkü bu tutulma dışarıya göstermiş olduğun o parıltılı kabukla içeride hissetmiş olduğun o gerçek boşluk arasındaki farkı sana zaten çok net gösteriyor. Ve bil ki o farkı kabul ettiğin an değişim zaten başlamış oluyor. Şimdi sana soruyorum, bak çok net soruyorum. Senin hayatında artık idare edemediğim, artık netleşmesi lazım dediğin o asıl konu ne? İlişkin mi, işin mi, yoksa yıllardır ertelediğin kendin mi? Bak buralar çok önemli. Lütfen yorumlar kısmına yazın, olur mu? Gerçekten merak ediyorum. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen sen zaten o kapının eşine geldin demektir. Bir adım kaldı. At artık o adımı da içeriye gir. Bundan sonrası tamamen senin kararın. Benim yapabileceklerim bu kadar. Neyi taşımaya devam edeceksin? Neyi artık gerçekten arkanda bırakacaksın? Evet, bu soruların cevapları maalesef sizde. Kendine iyi bak ve bu süreçte lütfen kendi gerçeğine de sadık kal diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.